Nevtera kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Antalya Fuarı'nı gezeceğiz. Antalya Fuarı söylenene göre diğerlerinden çok daha büyükmüş. Öncesinde Eskişehir ve Bursa'yı gezmiştik ama Antalya Fuarı'nın çok daha büyük olduğunu söylüyorlar. Kapıda da farklı turistler gördüm. Herhalde burası bayağı uluslararası bir fuar. Bakalım, ben de heyecanlıyım. İlk defa gezeceğim. Daha önce gelmek bana da nasip olmadı. O yüzden hani acemiliğime verin, şöyle oldu böyle oldu vesaire demeyelim. Beraber keşfedelim, beraber gezelim. Geçen sene de gelecektim. Çok kıymet verdiğim bir dostumu kaybettim bu tarihlerde. O yüzden nasip olmadı. Nasip bu zamanaymış. O yüzden hadi buyurun beraber başlayalım, devam edelim. Tramvayla geldim zaten, zor buldum alanı. Davetli girişi var. Ve şurada kayıtlı biletli giriş var. Ha, bilet satıyorlar bir de ayrıca burada herhalde. O ücretsiz değil herhalde. Canlar, şimdi bilet yerinden çıktım. Online yaparsanız herhangi bir ücret ödemiyorsunuz ama eğer online bilet almadıysanız 200 TL bir ücreti varmış buranın. Yerlerinde böyle bir şey yoktu. Şimdi başlıyoruz. Direkt Ford'la başladık, transitlerle. Diğer araçlar da var. Şimşek makine. Metal amasya. Satılmış bile bak ya, daha yeni başladı. Ha, poşetleme makine. Paketleme makinesi dediğim sera naylonlarının paketlenmesiymiş. Yani sera naylonlarını rulo haline getirip paketlemenize yarıyormuş. O makine de çok büyük. Muhtemelen sera üreticileri için yapılmış. Biz pek işimize gelmez. Çok hızlı bir giriş yaptık ya canlar. Şu anda 7. salondaymışız ya. Fuara özel. Evet, indirimler başlamış. Traktörler var burada gördüğünüz gibi. İnsanlar yine traktörleri deniyorlar. Ford'dan geçtik. İş makineleri var. Ya o başta gördüğünüz makine, ilk gündeyiz daha, öğlen oldu. Satılmış. Çok şaşırdım ya. Ne ara geldin de aldın arkadaş ya. Reklam taktiği mi artık, ne olduğunu da bilmiyorum. Cin olmadan adam çarpıyor. Ne olgun? Yer mi lan Anadolu çocuğu bu bayat numaraları? Tövbe ya. Tohumcular var. Tacikistan'dan gelmişler mesela, bak şurada. Farklı kurular var burada. Yerel ürünler herhalde. Tacikistan'a. Evet. Bu Bursa Fuarı'nda çektiğimiz makineyi çok beğeniyor yani. Muhtemelen o. Evet. Multimetre. Allah Allah. Ha, yabancılar da var. Bir kaşık. Vallahi. Yaban mersini üretim saksıymış bu canlılara. Bitki üretim saksıları. Saksı standı var. China Selective Brands. Allah Allah, yabancı firmalar çok burada ha. Bizim toprak tarım üretim şeyleri de var. Culture sistem, görüyor musunuz? Allah Allah, Çin'den çok gelmişler ya. Hümik asit ilaç firması bunlar. Bunların hepsi Çin'in seçilmiş markalarıymış. Hani ve farklı üretim teknikleri var. Toprak tarım sistemleri gördüm. İlaç firmaları var. İşte böcek ilaçları, işte tohumlar, bitkisel ürünler, hepsi var maşallah. Büyükçe bir makine var. Ne ki bu ya? Sondaj makinesi mi?
Pivot Irrigation System. Sulama sistemi herhalde de. Ne olduğunu bilen varsa yazsın ya. Başında biri yok soracak. Bahçe küleleri satıyorlar şu şekilde. Onun var değil mi? Oha çileklere bak. Bahçenizde olduğunu düşünsene de mükemmel 10 numara ürün. Hem yer kaplamıyor. Gayet güzel duruyor. Estetik olarak da çok güzel. Şurada ısıtma makineleri var, görüyor musunuz? Bunlar pelit kullanıyorlarmış. Seri ısıtmada kullanılıyor. Şöyle bir cihaz. Ha, pelit dedikleri şu. Bak görüyor musunuz? Şu. İnce sıkıştırılmış odun parçaları. Bayağı da doğa dostu olduğunu söylüyorlar. Bu ikinci odada da hem Çinli firmalar var çok fazla. Hem de işte ilaç olsun. Tarımsal üretim vesaire hepsi var. Görüyor musunuz? Evet, açılabilir sera makinesi. Seranın dış katmanı düşünün, naylonsuz hali bu. Şu üst kısmını görüyor musunuz? Açılabilir. Bizimkilerde mesela bu yok. Ve bunun akıllı olduğunu düşünün. Havalandırma konusunda mükemmel olur. Şuralar yan oluklar. Ya burada oturup tekrar bilgi almak lazım hepsinden. Çünkü toprak tarımla alakalı çok fazla firma vesaire var. Yurt dışına üretim yapıyorduk vesaire diyor. Şimdi bir firmayla görüştüm. Otomasyon yapıyorlarmış tamamen. Yurt dışına çalışıyorduk. İşte bu sene fidelik yapmaya başladık. Türkiye'de diğer ürünlere de bakıyoruz falan diyor. Benim tek tek her şeyden bilgi almam gerekiyor gibi. Bak görüyor musunuz? Burada da dalgıç, bu işte su çıkardığımız kuyulardan dalgıçların sistemleri var. Şöyle göstereyim. Şu hareketli olan ne ki ya? Neymiş? Ha. İlaçlama makinesi bak. Görüyor musunuz? Uzuyor. Şu anda tam uzarken denk gelmişiz. Bayağı da yükseldi. Şimdi buradan belli oluyor mu bilmiyorum da. Benim nereden baksanız 2-3 katım oldu. Abi Eskişehir soğuktu ya burası. Terledim şimdiden. Bayağı nemliymiş. Şimdi 2 tane holi gezdim. Şurada 7 ve 6'yı gezdim. 5'e doğru gidiyorum. Bayağı da büyük bir alanı var bak görüyor musunuz? Şöyle devam ediyor. Burada el aletleri var daha direkt girişte. Meyveciler için. Burada sulama sistemleri var. Evet, sulama sistemleriyle başladık. Burada da barkod makinesi var. Barkod yazıcılar varmış. Şöyle barkod basabiliyorsunuz. Böyle barkodlar basabiliyorsunuz. Ya da hani ürünleriniz için daha profesyonel bir şey isterseniz böyle ürünlere basabiliyorsunuz. Aslında barkod sistemi güzel ya. Hani gelen ürünlere böyle bir markalaşma açısından barkodlama güzel. Burada gördüğünüz mesela makinede damlama üreticileri için toplama makinesiymiş gördüğünüz gibi. Şunun fiyatı sadece $100.000 dedi. Ya bu da damlama borularının yapım makinesiymiş. Tabii bu bir kısmı. Tabii bunun böyle soğutma havuzları vesaire de varmış 6 metrelik. En sonunda o gördüğünüz şeyle toplanıyor. Biraz önce göstermiştim ya damlama üreticileri için toplama makinesi diye. Buradan giriyor yukarıdan böyle toz şeklinde o plastiği granül şeklinde onu döküp buradan çıkartıyorlarmış. Soğutma havuzu vesaire oradan devam ediyor. Burada ekipman üreticileri için bile çok büyük malzemeler var. Yani sadece bizim için de değil. Ekipman direkt hani mesela gördüğünüz gibi damlama borusu üreticisi için makineyi getirmişler stand için. Ha, şurada farklı makineler var görüyor musunuz? Şu abi sattı herhalde. Aynen. Abi sattı herhalde. Fotoğraf çekiniyor. Çok iyi, çok iyi. İşte bu. Merhaba, kolay gelsin. Hoş bulduk. Bunu aldı herhalde değil mi? Bunu mu aldı? Biraz önceki arayla. Sadece konuştuk.
Fotoğrafından ilerler. çekince herhalde dedim aldı. İnşallah alırlar yani. Genelde fuarda hep ileriye dönük Konuşma oluyor, anlaşmalar anladım. olduğu için fuar anında canlı satış çok nadir olur. Birkaç makine satmışlar, girişte gördüm. Bu Şöyle, sera makineleri. Bazı firmaların satış politikası, örnek veriyorum, buraya satıldı yazar. Halbuki ürün hiç satılmaz. Sadece Anladım. ismini göstermek için yapar. Anladım. Şu gördüğünüz makine canlar tohum sayma ve paketleme makinesiymiş. Bak şurada yerleştiriyor. Bakın şurada tam sayılı şekilde koyuyor ve paketliyor. Gönderiyor. Geldi. Geliyor. Tohum sayma ve paketleme makinesi. Bak saydı, attı, paketledi, gönderiyor. Burada da toplanmış halleri. Bak bir Toprak Tarım firmasını daha bulduk. Görüyor musunuz? Toprak Tarım sistemleri satıyorlar. Ama bunlar Türk firmasıymış. Root İstanbul. Canlar orası Toprak Tarım da iç mekan dediğimiz sistemleri sadece yapıyorlarmış. NASA tipi diyorlar. Yani bu kendi aydınlatma sistemini kuruyorsun. Kapalı mekanda üretim yapıyorsun. Raflı sistemde üretim yapıyorsun. Tam bir fabrika. O yeşillik fabrikası tamamen. Ama bilmiyorum şu an hani bizim üretim sistemimizde, üretim modelimizde bu maliyetleri kaldırabilir miyiz bilmiyorum. Görüyor musunuz canlar? Burada işte Çinli firma bu sera naylonlarını satıyor. 12 yıllık maksimum uzun ömrü var diyor. 3 katmandan oluşuyormuş. İşte şurada da anlatıyor bu alanda da. Şurada güç testini görüyor musunuz? Şimdi güç testi yapacağız. Ay maşallah. Thank you. Thank you. Toprak Tarım için bak ben de bunları düşünüyordum. Taş yünü. Bunda ekim yapsak mı diye düşünüyordum. Burada satışını yapıyorlar bak. Bu taş yününde domatestir, çilektir vesaire de yapıyorlar diye biliyorum. Taş yününün de faydalarından bahsetmişler. İşte hassas su kontrolü sağlar vesaire diye. Ben bir alabilirsem biraz numune alayım buradan. Eskişehir'e gidip deneyelim. Çünkü hani hassas sulama sağlar diyor, %100 doğaldır vesaire diyor ama biz bir kendimiz deneyelim. Sonra işe yarıyor mu, yaramıyor mu, üretimde faydası var mı o zaman konuşalım bunu da. Bunlar da perlit kullanılmıştı. Domateste özellikle perlit. Böyle toprak gibi substrat deniyor. Şöyle görüyor musunuz? Domatesi yetiştirmişler zaten. Canlar bu torbada gördükleriniz aslında bunlar perlit dedikleri. Volkanik bir ürün. Volkanik bir kaya gibi bir şey. Toprak yerine kullanabiliyorsunuz. Suyu tutuyor ve demir verdiği için bitkiye çok faydası oluyormuş. Hani şurada görüyorsunuz. Bir perlitin içinde üretmişler. Böyle de uzatmışlar. Burada sulama sistemleri var. Öyle. Taşınabilir sulama sistemi herhalde, evet. Canlar şu gördüğünüzde bak tohumları böyle biyol içine yerleştiriyor. O makine. Yani çalışır halde değilmiş. Bak gördüğünüz gibi bak tohumları onların içine yerleştiriyor. Canlar burada da şu büyük makineyi görüyorsunuz. Saatte 600 üretim yapıyormuş. Bak başlatıyorlar. Bak, buradan böyle başlıyor. Şu marul tohumu herhalde üstündekiler. Atmamış hiç. Altına bak sırayla nasıl atmış. Bakın canlar şimdi makineyi çalıştırdılar. Bunun içinde normalde torf olduğunu düşünün. Bu torfları deliyor. Sonra da burada, o biraz önce gördüğünüz yerde tohumları bırakıyor. Buradan da devam ediyor. Torf olmayınca şu kısmı çalıştırmadılar da bu kısımda da sulama kısmı, can suyu dediğimiz o suyu veriyor. Şurası toprağın üstünü örtüyor. Gördüğünüz kısım. Sonra buradan da çıkıyor.
Bunu canlar yabancı söylerken duydum. Aşağı yukarı 3 haftada kuruyorlarmış gördüğünüz şeyi. Bu da küçük hali. Görüyor musunuz? Canlar şunları da görmüşsünüzdür. Bu hani serada vesaire hani domates sularının üretimi yapıyorlar ya böyle yüksek. Hani çalışan oradan iniyor çıkıyor. Görmüşsünüzdür ya toprak tarımında özellikle çilek vesaire toplayan seralarda. Böyle katlı olan yerlerde kullanıyorlar bunları. Keşke böyle sistemlerimiz olsa. Dur ben Doğan'a bunu da ekleyeyim ya. Hadi. Canlar şu an 4'ten giriyorum. Burada ilaç firmaları karşıladı bizi ilk. Ya canlar vallahi Çinlilerle İngilizce konuşması zormuş. Aksanları çok farklı. Ben bu kadar olduklarını bilmiyordum. Ya konuşuyorsun. Çok hızlı konuşuyorlar, Çince gibi konuşuyorlar. Çoğu dediklerini anlamadım ve gerçekten hani ben hani konuşurken zorlanırım, biraz böyle heyecan yapıyorum. Evet ama İngilizce anlatıldığında rahat anlarım yani hani. Öyle devam ediyoruz. Aha. İlk defa hayvancılarla alakalı bir alan. Akıllı sağım çözümleri falan diye. Kaşıma makinesi. Şu da herhalde su tankı. Bir sorayım kendilerine de bu otomatik aktarım eğer burada bulabilirsem bu hayvancılar için üstte otomatik aktarım makinesi. Bursa Fuarı'nda Osman'la bakmıştık, bulamamıştık. Belki bu sefer bulursam güzel bir jest olur. Hem önceki videonun özrü olarak. Ben o videoda kendisine şaka bablı hani yakın dostunuza dolandırıcı dersiniz ya, ben onun gibi bir şey söyledim ama tabii yani YouTube videosuna koymak çok doğru olmamış. Yoksa kendisi 10 numara, işinde gücünde mükemmel bir adamdır. Ben tekrardan kendisinden özür diliyorum. Aynen devam. Wait for rain. Ne demek? Yağmur için beklemek. Yine sulama. Baba su yoksa ne yapacağız? Buradaymış. Bak bu da uzaktan izleme otomasyon sistemiymiş. Smart Soil. Bunlar akıllı sistemler işte ya. Uzaktan vana izleme vesaire yapabiliyorsunuz. Açma, kapama, gelişmiş gübreleme kontrolü, gübrenin işte ne kadar verileceğini vesaire seçebiliyorsunuz. Sistem de şu. Görüyor musunuz? Burada yine sulama sistemleri. Ya o kadar çok sulama sistemi var da önemli olan babacığım su yok, su. Hani ona nasıl bir çare bulacağız? Suya önce susuzluğa bir çare bulalım. Ondan sonra sulamayı elbet yaparız ya. Tabii hani verim olması için iyi bir sulama önemli vesaire ama şu an bilmiyorum yani hani kimse bu durumu umursuyor mu ama çok susuz ya, yazın çok sıkıntı yaşadık. Bizim marullarımız yandı ya. Şimdi her yerde akıllı sulama sistemleri var da öncelikle akıllı sulamanın yanında bu su sorununa bir çözüm bulmamız lazım. Hani sulama sistemleri buna bir çözüm mü? Değil bence. Burada ne? Rainbird. Yani bak yine aynı. Akıllı sulama sistemleri görüyorsunuz. Sulama sistemi maketini görüyor musunuz? Her şeyi suluyor. Hani aklınıza gelebilecek. Canlar bunlar da bak gördüğünüz gibi perliti görmüştük ya. Bu da kokobit. Şunları gördükleriniz Hindistan cevizi kabuğuyla yapılıyor. Şöyle. Şuradan göstereyim.
Canlar şimdi biz öbür tarafta perlit görmüştük ya. Bu perlit gibi aslında kokopit olarak geçiyor. Hindistan cevizi kabuğu. Bu da toprak yerine kullanılıyor genel olarak. Su tutma kapasitesinin iyi olduğu söyleniyor. İşte toprak starının bir ayağı da bu. Biz direkt su içinde yetiştiriyoruz. Bunlar perlit gibi, kokopit gibi. Herhalde onlara substrat deniyordu ya. Böyle işte toprağın yerine koyulabilen maddeler diyeyim. Bunlar da toprak gibi suyu tutuyorlar. İşte belli şeyleri almasını sağlıyorlar. Görüyor musunuz arıları? Ya ölürüz ya hemen ölürüz ya. Val polinasyon yazıyor üstünde. O arılar da çok şirin ya. Çok da öyle temiz, şirin gözüküyorlar. Canlar bu gördükleriniz domates arılarıymış ya. Domatesin döllenmesi için kullanılıyormuş, tozlanma için kullanılıyormuş. Domatesin verdiği çiçeklere tozu taşıyorlar. Bu şekilde şeylerle geliyormuş. İçinde var bak, görüyor musunuz? O gördüğünüz şekilde işte seralara getiriyorlar. Sonrasında bunları salıyorlar. Onlar da tozlanma ve döllenme işlemini yapıyorlarmış. Ben bilmiyordum. Yeni bir şey öğrenmiş oldum. Canlar şimdi böyle buluş alanı, işte girişim alanına geldim. Burada bir Koreliler ayrılmış bir alan var. Bak şu makine mesela harvesting machine, yani bu hasat makinesi. Yani mesela bu gördüğünüz hasat makinesi. Bakalım yeni Korelilerde bir şey var mı? Bunlar da çok fazla tohum ve ilaç getirmişler ya. Sera sistemleri var yine. Kokopitin böyle poşetlerle, görüyor musunuz? Buna direkt böyle ekim yapabiliyorsunuz. Canlar yapay zekanın kullanımı çok artmış gördüğüm kadarıyla. Hepsi işte makinelerin, otomasyon makinelerinin özellikle yapay zekadan faydalandıklarını söylüyorlar. Bakalım nereye varacak bu iş? Düzgün temizle lan. Yapıyoruz ya. Allah Allah. Bela ettiler başımıza. Ne mızmızlanıyorsun ya sen? Ben olmasam sokakta yatıyordun sen. Tamam, Allah razı olsun, bir şey demiyoruz. Yapıyoruz işte. Tohumcular gördüğünüz gibi böyle manav dükkanı gibi kendi ürünlerini böyle sergiliyorlar. Farklı sprint modelleri var burada da. Görüyor musunuz? Gelenlere görüyor musunuz? Gelenlere küçük bir jest diyeyim. Öyle de. Ne demek? Tebrik ederim. Eyvallah, sağ olasın. Kendimi çekerken başkası tarafından çekildim, Inception gibi oldu. Böyle katman katman indik. Canlar burada Tarım Orman Bakanlığı'nın da bir standı var. Mesela Karaca Mersin yetiştiriyorlarmış. Bununla alakalı bir tanıtım var. Görüyor musunuz balıkları? Karadeniz'e yetişiyormuş normalde. Tarım Orman Bakanlığı da 2020'den beri üretim sürecine başlamış bunu. Nasıl yüzüyor? Ağzı bak. Şu bitkinin köklerini görüyor musunuz ya? Bak, toprak starında da ben size göstermiştim. Bitki kökleri uygun ortam bulunca zaten çok çok uzuyor. Görüyor musunuz? Zaten bitkinin sağlığı için kök sağlığı çok önemli. Özellikle bitkinin kökü sağlıklı olursa çoğu şey dirençli oluyor. Soğuğa da, sıcağa da, hani tabii belli şartlarda, ama yine de belli şeylerde çok dirençli oluyor ve herhangi bir sorunla geri dönme şansınız var eğer kök sağlamsa, ama değilse zaten baştan eksiyle başlamış oluyor. Siz hani bitki büyüyecek diye beklerken bitki aslında kökü uzatmak için uğraşıyor. Bütün enerjisini aşağıya doğru veriyor. Aslında işte kök sağlam olursa bitkiye artık kök sağlam olduğu için rahatça bütün enerjisini büyümeye, uzamaya verebiliyor. Meyvesini vermeye verebiliyor. Toprak sarımda bizimkileri görmüştünüz nasıl köklerin ne kadar uzun olduğunu ve ne kadar böyle güzel, sağlıklı olduğunu. İşte önemli olan dediğim gibi kök. Kök sağlığı önemli. Anlıyorum.
Bu asıl işte bak kapalı sistem, kapalı alan sistemi dediğimiz bu. Böyle içeride havalandırması var, kendi iklimlendirmesi var, ışık sistemi var gördüğünüz gibi. Hani eğer şeyini açabiliyorsak içeriden de göstereyim. Böyle hava akımı var şu an. Görüyor musunuz? Böyle raf raf yetiştirebiliyorsunuz. Bu tamamen bir fabrika ya. Her şeyden, her türlü sıkıntıdan uzak. Yapraklarım. Burası manav dükkanı gibi olmuş. Çok da güzel ya. Ha, pamuk da olmamış. Bak ilk defa gördüm. Gerçekten tam manav dükkanı. Oo bak. Fesleğen var. Bizim marul var. Tam benim yermiş ya bura. Görüyor musunuz? De taze taze ne güzel ya. Şunlar acı mıdır ki ya? Kırmızı fesleğenler de güzelmiş ya. Reyhana benziyor. Tohumcuları gezerken karnım acıktı vallahi ya. Vallahi manav dükkanı gibi gerçekten çok karnım acıktı ya. Şuna bir baksanıza. En tazelerini getirmişler. Evet. Burası. Caner bu gördüğünüzde ceviz işleme sisteminin küçük bir modeli. Görüyor musunuz? Bayağı büyük fabrika içi gibi bir şey. Modellemişler. Bu da yine bir sera modeli herhalde. Evet bak kapanıyor görüyor musunuz? Bak açılıyor. Şu gördükleriniz de fanlar bak. Havalandırma fanlar işte. İklimlendirme bununla sağlanıyor. Canlar şu gördüğünüzde ısı perdesi bak otomatik açılıyor kapanıyor. Şimdi kapanacak. Aşağıda ürünün ısınmasını istediğinizde veya serin kalmasını istediğinizde bunu kapatabiliyorsunuz otomatik olarak. Toplama halini göstereyim sistemin. Yani mesela bu firmada kişiye bazlı, proje bazlı fiyat veriyor ve ona göre şey çıkartıyor. Canlar ben biraz önce de CV Enerji ile görüştüm. Bakalım çok güzel sağ olsun ilgilendi bir arkadaş. Bilgi verdi. Bilgilerimi aldı. Sonra işte fuardan sonra gelip yerde inceleme yapacaklar. Bakalım maliyetler uygun olursa belki şey yapabiliriz ya. Bu güneş enerjisiyle sulama sistemine geçebiliriz. Ya da ben şey sordum. Uygun olursa o da olabilir. Yani ısı pompası kurup yazın çok sıcak zamanlarda hani böyle bir serayı serinletme, hani o dereceyi düşürme, kışın ısınma, bunu da güneş enerjisiyle sağlayabilir miyiz diye bir konuştuk. Konuyla alakalı gelecekler. O yüzden tam net bir şey olmadığı için hani bir de fiyat da veremiyor. Tam yere göre konuşmamız gerekiyor dedi. O yüzden yer belli olsun, fiyat şey belli olsun. Eğer o çalışmaya başlarsak size o süreci de çekerim. Şimdilik sadece bilgi aldım diyeyim. Böyle saksı firmaları da var. Görüyor musunuz? Ama genelde tabii tarladaki üretim için yapılmış saksılar var burada. Diğerlerinde yoktu mesela. Ya burada gördüm modern sera tiplerini. Belki bir gün hani canlı da hani yapılmış halinde gider gezeriz. Modern seralar çok güzelmiş ya. Özellikle burada birkaç model daha gördüm. Otomatik açılma, kapama, sulama sisteminin otomasyonu vesaire. Tamamen çok büyük yükten kurtarıyor ya. Hani muhtemelen çok pahalıdır tahminim. Çünkü bizimkiler gibi böyle eski tip seraların yapımı bile pahalı oluyor. Yeni tip sera işte böyle otomatik açılan, yüksek otomasyonlu işte bu sulama sistemlerinin otomatik yapıldığı vesaire seralar aşırı pahalıdır diye tahmin ediyorum. Yani ilk kurulum maliyetleri yüksektir ama ben verimliliği de çok arttıracağını düşünüyorum. Maliyetleri de sonrasında çok düşüreceğini düşünüyorum.
Bakalım belki bir gün bize de nasip olur. En azından bir gider canlı bir yerde gezeriz diye umuyorum. Amin. Amin. Bakın o dolabın içinde görmüştük ya. Bu da onun açık hali. Böyle görüyor musunuz? Bak dikey hiç görmemiştik. Dikeyi de göstereyim size. Şuradan su yukarıdan aşağı doğru akıyor. Tekrar yukarıya pompalanıyor. Ve o arada hepsi büyüyorlar. Bu da o dolapta gördüğümüz işte indoor dediğim sistemin açık hali diyeyim. Tamam, şurada boru ekipmanlarını görüyorsunuz. Bak şunlar, hani o plastik borularınız var ya büyük. Onlar patladığında böyle yama yapabileceğiniz şeyler. Hani ortasından kesiyorsunuz. Ve hani bu parçalarla bağlıyorsunuz. Ama kolay bir iş değil. Ben bir kere uğraştım. Hani yapıyorsun, tamam oldu diyorsun, sıkıyorsun, şu bu, tekrar sızdırmaya başlıyor falan. Yani çok bunaltıcı bir iş ama yani büyük böyle 7 metrelik boruyu patladığında dışarı atmaktansa böyle yamalar yapmak tabii ki daha mantıklı. Canlar, Antalya Fuarı'nı tamamladım. Gayet güzeldi. İyi ki gelmişim dedim. Çok farklı insanlarla tanıştım. Güzeldi, eğlenceli vakit geçirdim. Hem de güzel bilgiler edindim. Size de tavsiyem gelmeniz yönünde olur. Daha 1. gündeyiz. Güzel, yani hem uluslararası bir fuar, yabancılarla da tanışabilirsiniz ve yeni teknolojiler de görebilirsiniz. Şu an kafam üzerinde drone uçuruyorlar mesela. Ve ayrıca 4 gün daha buradayım. Yorum yapmaktan çekinmeyin. Herhangi merak ettiğiniz bir şey varsa gelir öğrenirim. Araştırırız, hallederiz. Yeter ki destek olun. Desteklerinizi de bekliyorum. Kanalı takip etmeyi, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Şu bildirimleri de açın lütfen. Eğer bildirimleri açarsanız ben yeni video paylaştığımda direkt ana sayfanıza düşüyormuş herhalde. O yüzden bildirimleri açın. Öyle. Yoldan geldiğim için de bugün biraz böyle yorgun geldiysem, enerjisiz geldiysem kusura bakmayın. Dediğim gibi yoldan geldim. Biraz yorgundum ama büyük olduğu için de biraz kafam döndü açıkçası. Ama elimden geldiği kadar sizle beraber eğlenceli bir şekilde gezmeye çalıştım. Dediğim gibi kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz.